Fatih Sultan Mehmet'in 3 oğlundan ortancası olan Şehzade Mustafa oldukça yetenekli bir askerdir. Özellikle Otlukbeli Savaşı'nda ordunun baskın yediği sırada babasını kurtaran isim olarak tarihe geçmiştir. O dönemde Konya'da vali olarak görev yapmaktadır. Fatih'in güçlü vezir azamı Mahmut Paşa. Otlukbeli Savaşı'nın devamında Doğu Anadolu şehirleri üstünde seferdeyken paşanın hanımlarından biri Konya'ya giderek Şehzade Mustafa'nın sarayında şehzadenin annesinin misafiri olur. 24 yaşındaki şehzade akşam annesinin yanına vardığında annesinin elini öper. Mahmut Paşa'nın genç ve güzel hanımı Civanmert Şehzade'den oldukça etkilenmiş, ihtiras kapmıştır. Neticede Şehzade Mustafa, dönemin birçok kaynağının aktardığına göre Osmanoğulları içinde Süleyman Paşa ve Çelebi Mehmet'ten sonra görülen en yakışıklı ve alımlı Yusuf Yüzlüdür. Üstelik Çelebi Mehmet'ten sonra Anadolu'nun gördüğü en büyük kılıç ustası ve silahşörüdür. Yetenekli bir komutan olduğu için tek başına birliğiyle Osmanlı ordusunu Otlukbeli'de pusudan kurtarmış ve savaşı kazandırmıştır. İşte paşanın karısı Cihan Padişahı'nın karizması dillere destan Yusuf Yüzlü şehzadesini görünce böyle içi gıcıklanmış. O an kararını vermiştir. Şehzade kendi dairesinde değil, annesinin misafiridir. Kadınlar bölmesine muhafızlar giremediği için kapısında bekleyenler yoktur. Gece olduğunda Mahmut Paşa'nın hatunu transparan bir elbiseyle şehzadenin odasına girer. Cihan Padişahı'nın kudretli şehzadesi geceleri yalnız mı yatarmış? Sabah olduğunda önce paşanın karısı saraydan çıkar ve arabaya biner. Ardından şehzade ve askerleri atları ile onları takip ederler. Bu durum halk arasında büyük bir dedikoduya yol açar ve Şehzade Mustafa ile paşanın eşi arasında bir ilişki olduğu iddia edilir. Mahmut Paşa sefer dönüşü bu durumu öğrenince eşini hemen boşar. Fakat Fatih'in araya girmesiyle kadını tekrar nikahına almak zorunda kalır. Fatih Sultan Mehmet olanlardan rahatsız olsa da bu kadar parlak işler yapan şehzadesini de örselemek ve itibarını yerle bir etmek istemez. Gerek bizim oğlanı en yaxşı bildiği işi etmeye, ordunun başında eğlenmeye gönderem. Karamanoğlu Namerdi'nin elinde kalan son kalayı Develi'yi fethedip gelsin der. Fatih, kuşatmanın uzun süreceğini hesap ettiğinden biraz da oğlunu korumak ister. Lakin Şehzade Mustafa en iyi bildiği işi kısa sürede tamamlar. Kayseri'nin Develi Kalesi'ni fetheder. Dönerken Niğde'de aniden rahatsızlanır. Lalası Ahmet Bey sıcak hamamlarıyla ünlü Bor'da şöyle bir rahatlamayı tavsiye eder. Gittiği bir hamamda durumu daha da kötüleşir ve hayatını kaybeder. Ölmeden hemen önce Lalası Ahmet Bey'e kendisini Mahmut Paşa'nın zehirlettiğini belirterek bu işi Mahmut Paşa etmiştir. Babama söyle, oğlunun intikamını kulunda koymasın. Ağam Bayezid'e söylen gayrı tektir. Kendine mukayyet olup mülkü millete sahip çıksın vasiyetinde bulunur. Şehzadenin ölüm haberi saraya ulaştığında devlet erkanı yas tutarken Mahmut Paşa taziye için Fatih'in huzuruna çıkar. Burada o öldüyse devlete hizmet edecek ben varım şeklinde son derece kibirli bir ifade kullanır. Bu sözlere çok öfkelenen Fatih Sultan Mehmet, namus deyu iç geçirip sineye çektim. Lakin arsınmadan öldürdüğün kut kanının taziyesine gelip vazife beklersin. Sen bu kudreti kimden aldığını zanneylersin. Sen sadr-ı azam isen ben sana o yetkiyi bağışlayan zillullahı fil alem, yani Allah'ın yeryüzündeki kölgesiyim. Senin ettiğin imdi töre bilmezliktir ve hem devletin başı hem de yaslı bir baba olarak bu andan geru oğlumun kanını yerde bırakmam diyerek paşayı Yedikule zindanlarına attırır. Mahmut Paşa'nın zindana götürüldüğünü gören halk, devlet erkanından paşanın adamları, bir takım yeniçeriler miting yapar gibi toplanırlar. Hünkârım, Müslüman kişinin arvadına dolanılmaz. Hünkârım, paşayı bağışla. Namus davasıdır. Evvela oğullarını terbiye et gibisinden sözler söyleyerek naralar atarlar. Fatih Sultan Mehmet halkın tepkisinin yatışması için 50 gün kadar bekler. Dönem tarihçisi Mevlana İsa, Camiül Meknunat adlı eserinde Fatih'in siyaset güttüğünü, muhtemelen Kale-i Sultaniye'ye sürgün edip orada öldürtüleceğini belirtir.
Gelibolu Mustafa Ali ise Veli Mahmut Paşa'nın devletin bir sonraki padişahı olması beklenen şehzadesini öldürterek zaten hiç şansının kalmadığını yazar. Her ne nedenden olursa olsun Mahmut Paşa hünkârın huzuruna çıkmak ister ve Fatih kabul eder. Paşa belki devletin kurdudur. Her nasılsa öldürüleceğini bildiğinden Fatih Sultan Mehmet'e şöyle der: "Her nasılsa ben namusumu temizledim. Ya beni padişah gibi bağışla, bırak gidem, ya da erisen baba gibi intikamını al, öldür. Cenab-ı Allah'a temiz gidem." Cümlesini tamamlar tamamlamaz Fatih Paşa'nın canını bizzat kendisi alır. Sizce Şehzade Mustafa II. Bayezid yerine tahta geçseydi tarih nasıl şekillenirdi? Gelin yorumlarda tartışalım. Videoları beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın efendim.